Şöyle bir düşünelim. Vücudumuzun derinliklerinde biz hiç farkında değilken sessiz bir savaş sürüyor olabilir mi? Modern çağın en can sıkıcı hastalıklarının arkasında yatan ortak bir sır. İçimizde yanan ama dumanı tütmeyen bir yangın olabilir mi? Peki nedir bu gizli yangın? Hiç merak ettiniz mi? Neden son yıllarda etrafımızdaki herkes sanki birbiriyle alakasız gibi görünen bu tür hastalıklarla boğuşuyor? Kalp sorunları, diyabet, tiroid. Bu bir tesadüf mü? Yoksa biz bir şeyi gözden mi kaçırıyoruz? Arada bir bağlantı olabilir mi? İşte o bağlantı tek bir kelimede gizli olabilir: kronik inflamasyon. Yani vücudun savunma sisteminin kontrolden çıkıp dostunu düşmanını karıştırıp kendisine saldırması durumu. Kulağa biraz korkutucu geliyor değil mi? Ama durun, hemen paniğe kapılmayın. İnflamasyon her zaman kötü bir şey değil. Hatta hayatta kalmamız için kesinlikle şart. Gelin şimdi konunun biraz daha derinine inelim ve inflamasyonun o iki farklı yüzünü, yani dost ve düşman hallerini tanıyalım. Şöyle düşünün, elinizi bir yere çarptınız. Ne olur? Hemen kızarır, şişer. İşte bu, vücudun "hey, burada bir hasar var, tüm ekipleri oraya yollayın" deme şekli. Bu, vücudun kendini onarma ve koruma mekanizması. Yani bu, bizim dostumuz olan iyi inflamasyon. İşte aradaki fark tam olarak burada yatıyor. Soldaki akut inflamasyon, yani bizim dostumuz. Gelir, işini yapar, tehlikeyi ortadan kaldırır ve ortalıktan kaybolur. Tam bir süper kahraman gibi. Ama sağdaki, işte o kronik inflamasyon, yani düşman. Arka planda hiç susmayan bir vızıltı gibi. Düşük seviyede ama sürekli. Aylarca, yıllarca. Vücudu iyileştirmek yerine yavaş yavaş, sessiz sedasız yıpratır. Bu benzetme durumu harika özetliyor, değil mi? Düşünsenize, evinizde bir yangın alarmı var ve ortada yangın falan yokken sürekli çalıyor. Bir süre sonra sadece sinir bozucu olmaktan çıkar, sistemin kendisine zarar vermeye başlar. İşte kronik inflamasyon da vücudumuza tam olarak bunu yapıyor. Peki ama ortada bir tehlike yokken bu alarm neden sürekli çalıyor? İşte bütün meselenin kilitlendiği yer burası. Bizim binlerce yıllık evrimle şekillenmiş biyolojimiz, modern dünyanın getirdiği yepyeni tehditlere ayak uyduramıyor. Ve bu sürekli alarm durumunun arkasında genelde 3 baş şüpheli var. Birincisi yiyip içtiklerimiz, yani modern beslenme tarzımız. İkincisi o hiç bitmeyen koşturmaca ve psikolojik stres. Üçüncüsü ise belki de en sinsi olanı bağırsaklarımızdaki o hassas dengenin bozulması. Bağırsaklarımız adeta milyarlarca canlının yaşadığı kalabalık bir şehir gibi. Herkesin bir görevi var, her şey mükemmel bir denge içinde. Olmalı. İşte disbiyoz dediğimiz şey bu şehirdeki dengenin bozulması. Denge bozulunca şehrin duvarları zayıflıyor ve normalde içeri sızmaması gereken şeyler kana karışıyor. Vücut da bunu bir istila olarak algılayıp genel alarm veriyor. Peki ne bozuyor bu dengeyi? İşte o rafine şekerler, paketli ürünler, yani ultra işlenmiş gıdalar. Bunlar bağırsaklarımızdaki iyi askerleri resmen aç bırakırken kötü niyetli olanları partiye davet ediyor. Yani yediğimiz her lokma aslında içimizdeki bu savaşta bir taraf seçmek gibi bir şey. Şimdi biraz daha derine, ta hücrelerimizin içine inelim. Burası gerçekten büyüleyici. Hücrelerimizin içinde NLRP3 inflammesomu diye bir sensör var. Bunu hassas bir duman dedektörü gibi düşünün. Normalde bir virüs gibi gerçek bir tehlike algıladığında öter. Ama biz onu sürekli olarak aşırı yağ, şeker gibi metabolik stres faktörleriyle dürttüğümüzde bu hassas dedektör sürekli yanlış alarm veriyor. Ve evet, bildiniz, o gereksiz yangın yine başlıyor. Ve tabii ki stres. Sürekli stres altında olmak, vücudun doğal yangın söndürücüsü olan kortizol hormonunun etkisini azaltıyor. Sanki freni patlamış bir kamyon gibi inflamasyon yokuş aşağı kontrolsüz bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. İyi güzel de bu kadar sessiz ve derinden ilerleyen bir süreci nasıl fark edeceğiz? Neyse ki artık karanlıkta değiliz. Bilim, bu görünmez düşmanı görünür kılmak için bize harika araçlar sunuyor. İşte en kritik noktada bu. Bu durumu tahmin etmek, acaba bende de var mı diye endişelenmek zorunda değiliz. Çok basit kan testleriyle vücudumuzun içinde neler olup bittiğini, o gizli yangının ne durumda olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bu testlerden en bilineni HSCRP, yani yüksek duyarlılıklı C-reaktif protein. Şimdi şu tabloya bir bakalım. Birin altındaki bir değer düşük risk olarak kabul ediliyor. Ama uzmanlar diyor ki eğer hedefiniz uzun ve sağlıklı bir ömürse o zaman optimal aralık 0.5'in bile altında olmalı. Bakın bu çok önemli bir detay. Yani normal olmak her zaman optimal olmak anlamına gelmiyor. Ve eğer bu değer 3'ün üzerine çıkmışsa
İşte o zaman alarm zilleri gerçekten çalıyor demektir. Bu artık sadece bir rakam değil, vücudunuzun gelecekteki kalp ve damar sağlığınız için ciddi bir uyarı sinyali verdiğinin somut bir kanıtıdır. Peki durum bu kadar ciddiyse ne yapacağız? Panik mi olacağız? Hayır, en güzel haber de bu zaten. Bu yangını söndürmek için dışarıdan birini beklememize gerek yok. Kontrol büyük ölçüde bizim elimizde. İşte bizim kişisel araç setimiz. 4 basit ama inanılmaz etkili madde. Beslenmemizi yangını körükleyen değil, söndüren bir hale getirmek. Hareket etmek, kaliteli, onarıcı bir uyku uyumak ve o stresi yönetmenin bir yolunu bulmak. Mesela Akdeniz tipi beslenme gibi bol renkli, bol lifli, doğal gıdalara yönelmek harika bir başlangıç. Egzersiz yapmak sadece kalori yaktırmıyor, aynı zamanda bağırsaklarımızdaki iyi mikropları besleyerek onların iltihapla savaşan maddeler üretmesini sağlıyor. Uyku ise vücudun kendini sıfırladığı, tamir ve bakım yaptığı o kutsal zaman dilimi. Ve unutmayın, bilim de boş durmuyor. Artık tıp dünyası da doğrudan inflamasyona hedef alan ilaçlar geliştiriyor. Mesela Colchicine gibi bazı ilaçların kalp hastalıklarını önlemede etkili olduğu anlaşıldı. Neden? Çünkü doğrudan inflamasyonun köküne iniyorlar. Bu, bilimin de artık asıl düşmanı teşhis ettiğinin en net kanıtı. Ama belki de mesele sadece bireysel çabadan ibaret değildir. Doktor Rupa Maria'nın dediği gibi, sağlık, sistemler uyum içinde olduğunda ortaya çıkan bir olgudur. Belki de kendi sağlığımız, içinde yaşadığımız toplumun, çevrenin ve hatta dünyanın sağlığından bağımsız düşünülemez. Ve bu da bizi en can alıcı soruya getiriyor. Eğer vücudumuzdaki bu yangın aslında hasta bir dünyanın yansımasıysa, onu söndürmek için sadece kendi tabağımızı düzeltmemiz yeterli mi? Yoksa asıl iyileşmesi gereken çok daha büyük bir şey mi? Bu sorunun cevabını düşünmek belki de her şeyin başlangıcıdır.